Şu anda Happy Erasmus Bilbao isimli bir kuruluşta grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. Bilbao'ya gelen Erasmus öğrencilerine etkinlikler, partiler düzenliyorlar. Bazı günler ofiste çalışıyoruz, bazı günlerde akşam etkinliklerde ya da gece partilerde çalışıyoruz. Ofisteyken ya çekilen videoları editliyorum ya da afiş tasarımları yapıyorum. Etkinliklerde ve partilerde de Erasmus öğrencileri eğlenirken onların videolarını çekiyorum ve sonrasında bunları editleyip kuruluşun sosyal medya hesaplarında paylaşıyorum. Örneğin bugün bir tane etkinlik videosu editliyorum. Buna ek olarak da kuruluşun sosyal medyasında konaklama, Erasmus kartı, bu hafta yapılacak etkinlikler ve partiler gibi konularla alakalı paylaşımlar yaptım. Yarın da Christmas partisi var, orada çalışacağım. Orada yapılan animasyonları, dağıtılan şekerleri, konfetileri, insanların eğlenmesini falan videoya çekeceğim. Buranın tortillaları ve pinçoları şu ana kadar yediğim en uygun fiyatlı tortilla ve pinçolar sanırım. Ve tatları da çok güzel. Personel de çok kibar, çok tatlılar. Burayı keşfettiğimden beri öğle yemeğine buraya geliyoruz. Benim favorim bu pinço ve salamlı tortillaları. Partilerde çalışmaya gece yarısında başlıyoruz. O yüzden yarın gün içinde Guggenheim'a giderim diye planladım. Oradan da partiye geçeceğim. Bebek gibi uyuyacağım. Günaydın. Şimdi Lidl'a gidiyorum. Bir şeyler almam gerekiyor. Ardından da Guggenheim Müzesi'ne gideceğim. Şu var ya şu, muhteşem bir şey.
Ben burrata'ya bayılıyorum. O kıvamı, o ısırdığın zaman her yerine akması falan çok eğlenceli ve çok güzel bir his. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok tuzsuz bir peynir. Genelde sandviçlerin içine falan konuyor. Çoğu kişi tatsız bulabilir ama ben bayılıyorum. Eğer denk gelirseniz bir deneyin derim. İtalya'da Erasmus yaparken oradaki müzelere tasarım okuduğum için bedava girebilmiştim. Guggenheim'a da bedava girebilecek miyim çok merak ediyorum. Çünkü öğrenci belgem yok. Ama Learning Agreement'ımda tasarım öğrencisi olduğum yazıyor. Bakalım bedava girmeyi deneyeceğim. Şu evler çok tatlı görünüyor ya. Her geçişimde çok hoşuma gidiyor. Giriş hangi tarafta onu bilmiyorum ama bir turlayacağım gibi görünüyor. Bazen şuradaki sudan buhar da çıkarıyorlar ama bugün nedense yok. Belki de belli bir saatte yapıyorlardır. Guggenheim'ın hep önünden geçiyordum işten dönerken ya da işe giderken ve hiç içine girmedim. Şimdi girişi nerede bulamıyorum. Turluyorum şu an etrafında. Galiba şu köpeğin olduğu yerden, şu aralardan bir yerde ama bütün hediyelik eşyalarda bu köpekten var ama bence şuradaki örümcek bu köpekten daha güzel. Yani neden köpeği koymuşlar bütün hediyelik eşyalara anlamadım. Galiba girişi buldum. Tam bu köpeğin arkasında. Bana şans dileyin. Bedava girebileyim. Bu paslanan çelikten yapılmış spirallerin ismi The Matter of Time'mış. İçlerinde yürüyen kişinin zaman ve mekan algısını değiştirmeyi amaçlıyorlarmış. Kesinlikle klostrofobik olanlar için iyi bir yer değil bu kısım.
Ben Guggenheim Müzesi'ni ilk defa çocukken Jim Carrey'nin oynadığı Babamın Penguenleri filminde görmüştüm. O filmdeki Guggenheim, New York'taki Guggenheim. Ve New York'taki Guggenheim'in özelliği spiral şeklinde bir mimarisi olması. Filmdeki penguenler o spiralden kayarak iniyorlardı. Ben de o spiralden penguenler gibi kaymak istediğim için küçükken benim çok hoşuma gitmişti. Bundan yıllar sonra New York'a Work and Travel'la birlikte gitme şansım oldu. Ama Guggenheim'a gidemedim. Vaktimiz çok kısıtlıydı ve yetişemedik. New York'tan sonra da başka nerede Guggenheim Müzesi var diye araştırdım merak edip ve Bilbao'da olduğunu görmüştüm. Ama sonra ben Bilbao'yu unuttum, hani Bilbao diye bir yer olduğunu unuttum. Bundan 2 yıl sonra da Erasmus'a Bilbao'ya geldim. Ama tamamen habersiz bir şekilde. Ben Bilbao diye bir yer olduğunu tamamen unuttum. Bilbao'da Guggenheim Müzesi'nin olduğunu da unuttum. Tesadüf bir şekilde burada staj buldum ve geldim. Yani tesadüfen çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Tam olarak aynı Guggenheim olmasa da Guggenheim'dayım şu an. Ve çok garip bir his. Bilmiyorum ya. Hiç planlamadan bir şekilde buraya geldim. O yüzden şu ana kadar edindiğim deneyimlere göre çok da zorlamayın arkadaşlar. Olacaksa oluyor. Yani hayırlısı neyse o oluyor gerçekten. Üzülmeyin bir şey için. Çok plan yapıp hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Sadece akışına bırakın. O olacaksa oluyor. Yani tabii o spiralden dönerek kayabilsem hoş olurdu. Ama zaten izin vereceklerini çok sanmıyorum o yüzden. Aslında modern sanat müzelerine çok gitmeyi tercih etmem. Nedense sıkılıyorum, ben bilmiyorum. Ama buranın benim için manevi bir değeri oldu artık. Çok bir şey yok açıkçası içeride. Şu ana kadar gördüklerimden çok etkilenmedim. Bir ilk o gittiğim spiral şeklinde olan yer güzel. Ama orası da yukarıdan güzel. İçeriden klostrofobiniz tutuyor. Kayığı saksıya çevirmelerini sevdim. Hoşuma gitti. Mesela çimen. Neden? Modern sanatı sıkıcı bulma sebebim bu. Şu yani, ortada böyle bir şey var. Şu kayık güzel. Onu beğendim. Bu? Bu ne? Bundan ne çıkarmamız gerekiyor? Şunlar Alien yumurtasına benziyor. Bazı şeylere çok gülesim geliyor ama şu an hangi müze olduğunu hatırlamıyorum ama bir müzede birisi yediği muzu mu ya da bir kıyafetini mi ne bırakıyordu müzenin ortasına ve insanlar onu sanat eseri sanıp fotoğraflarını çekiyorlardı. Ya modern sanat müzeleri bana, bilmiyorum, beni sarmıyor ya. Tabii ki güzel eserler var ama çoğu
Çok mantıksız mesela. O neydi? Kumu dökmüşler ve kumun ortasında mum var. Ya da çimen. Kocaman müzede dikkatimi çeken şey görevlilerin sandalyesinin tasarımı. Mesleki deformasyon. Şunu inceliyorum deminden beri. Nasıl tasarlamışlar diye. Çok tatlı. Çok güzel görünüyor. Tam yeni yıl konsepti. Hediyelik eşya kısmında da bir şey yok. Yani çok bir şey beklemeyin geliyorsanız. Evet, müze gezimiz burada sona ermiş bulunmaktadır. Yani çok bir şey yoktu bence. Ya bilmiyorum, beni çok etkilemedi. Eğer modern sanat müzelerini seviyorsanız sevebilirsiniz ama beni dediğim gibi çok etkilemedi. Şimdi eve dönüyorum. Akşamki partide çalışmadan önce bir şeyler yemek istiyorum. Küçük bir plan değişikliği oldu. İşten önce arkadaşımla Christmas marketlerini gezmeye gitmeye karar verdik. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Bu arada Aralık ayı olmasına rağmen şu an deri ceketle dışarıda gezebiliyorum. Ve birkaç gün önce beni sivrisinek soktu. Aralığın ortasındayız ama sivrisinek soktu. Çok garip bir havası var Bilbao'nun. Are you ready to eat As something? much sweets as possible? Hell Yeah. yeah. Can I afford that? No. Bu arada Christmas Market'liğe gidiyoruz ama nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Christmas Market olmayabilir. Şu an sadece bir yerlere yürüyoruz. Hayatımda kutladığım ilk Christmas'ım olacak, o yüzden çok heyecanlıyım. Şu ana kadar gördüklerimizin hiçbirinde yemek yoktu. Hep takı, çanta, kıyafet gibi şeyler vardı. Umarım bir an önce yemek olan bir şeye denk geliriz. Çünkü ben bir şeyler yemek istiyorum.